kanalıma. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz kimononun yapımını paylaşacağım. Kumaş alışverişi videomda bu kumaşı gösterirken söylemiştim, böyle ayaklarıma kadar bir kimono yapmak istiyorum diye. Video yayınladığım gün zaten bu kimonoyu dikmiştim ve hatta akşamında Instagram'a hikaye atmıştım. Ondan sonra o kadar çok mesaj geldi ki lütfen hemen yayınla, işte hem plaj için hem yaz için çok iyi bir fikir gibisinden. Böyle aşırı bir istek olunca hemen yayınlamak istedim ben de. Çok basit bir yapımı var zaten, birazdan göreceksiniz. Aynı zamanda çok kullanışlı yani. Bununla sokağa da çıkabilirsiniz. Ben şu anda okula gideceğim. Okula da gidebilirsiniz. Plaja da gidebilirsiniz. Tesettürler için zaten bence çok güzel bir fikir. Her türlü kıyafetin üstüne geçirebileceğiniz bir kıyafet. Aynı zamanda kumaşı değiştirip geceyi de uyarlayabilirsiniz. Oldukça geniş bir aralığı var yani. Hemen geçelim şimdi nasıl yapıldığına. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kimonomu yapmak için yumuşacık, incecik bir viskon kullanacağım. Ben bunu kumaş alışverişi videomda göstermiştim zaten. Eylül Kumaş'ın Instagram hesabından aldım. 2 metre kumaşım vardı benim ve zar zor çıkarabildim. Eğer benim gibi ayaklarınıza kadar kimono yapmak istiyorsanız kendi boyunuza göre bu ölçüyü değiştirebilirsiniz. Benim boyum şöyle 1.65 ile 1.70 arasında. 2 metre kumaştan birazcık zorlaya çıkardım. Siz de ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Kumaşımı tek yöne doğru 4'e katlayıp önüme serdim. Gördüğünüz gibi şu anda gösterdiğim kısımda 2 tane açık kenar var ve bir tane kat yeri var. Herhangi bir tişörtümü 2'ye katlayıp kat yerinden bu kenara yerleştiriyorum. Normalde tişörtümü katlayıp diğer kenara yaslıyordum, fark ettiyseniz. Ama bu sefer farklı yapıyorum çünkü ön taraflar tamamen açık olacak ve tekrar kesmekle uğraşmayacağım böylece. Daha sonra ayağa kalktım ve mezromu omzumdan itibaren kimonomun ulaşmasını istediğim yere kadar ölçtüm. Daha sonra bu ölçüyü tişörtümün omzundan itibaren ölçerek kumaşımda nereye denk geliyorsa o kısmı kesiyorum. Daha sonra tişörtüme uygun olarak yakasını ve omuz çizgisini kesiyorum. Omuz çizgisini kumaşımın kat yerine kadar devam ettiriyorum. Çünkü düşük omuzlu yapacağız. Ve kol oyuntusu için de tişörtümün biraz daha altını tercih ediyorum. Çünkü kimono biraz daha rahat olmalı bence. Yine kenardan başlayıp kol altına geldiğimde hafifçe makasımı kıvırıyorum ve aşağıya kadar çam bir şekilde kesiyorum. Aynı zamanda kumaşın kolundaki kat yerlerini de kesiyorum. Bu gördüğünüz arka parçamız. Bunu azıcık bir süre için kenara ayırıyorum. Daha sonra ön parçalarımı alıyorum. Bununla birazcık oynama yapmamız gerekiyor. Çünkü yaka kısmı bu şekilde direkt tişört yakası gibi olmaması gerekiyor. Ve gösterdiğim şekilde omuz çizgisine dokunmadan aşağıya doğru çapraz bir şekilde önünü oyuyorum. Arka parçamın üzerine ön parçalarımı yüzünden yerleştiriyorum. Omuzlarından dikeceğim. Ben overlock makinemle diktim. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi bu kol kısmını bu şekilde açıyorum ve önüme seriyorum. Kalan kumaşımı da 2 kat bir şekilde bunun yanına seriyorum. Kolumun boyunu ne kadar istiyorsam düşük omuzu da hesaba katarak ölçtüm ve ona göre parçalarımı kesiyorum. Gördüğünüz gibi burada cetvel falan kullanmadığım için birazcık yamuk gitti ama hemen 2'ye katlayıp o kenarı da düzeltiyorum. Zaten ben genellikle eğer kesimde bir hatam varsa da dikişle düzeltiyorum. Uçlarını katlayacağım için hiçbir sorun olmayacak. Böylece kollarımı kesmiş oldum. Şimdi bu kol oyuntuma kolumu yerleştiriyorum bu şekilde, yüzleri birbirine bakacak şekilde. Ve burayı dümdüz dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunlar kol parçalarımız, ön parçalar ve arka parça. Birazcık karışık olduğu için söylemek istedim. Şimdi bunu omuz çizgisinden tutup katlayacağım ve kenarlarını tamamen üst üste bindirip düzelteceğim. Düzelttikten sonra bu şekilde görünüyor. Etek ucundan kol ucuna kadar dümdüz dikeceğim her iki tarafı da. Ve diktikten sonra da bu şekilde görünüyor.
Şimdi etek uçlarını düzelteceğiz. Eğer benim gibi yırtmaç yapmak istemiyorsanız bu kısmı sanki çan etekmiş gibi kesip direkt altını kıvırabilirsiniz. Ama çok uzun olduğu için böyle yürürken falan daha rahat edebilmesi için ve biraz daha uçuşabilmesi için ben kenarlarına yırtmaç yapmak istedim. Bunun için makasımla gördüğünüz gibi oval bir şekilde alt kısmı kesiyorum ikiye katladıktan sonra. Ve böylece yumuşak bir yırtmaç elde ettik. Alt kısmını sonradan kapatacağım. Şimdi ön tarafları ve yaka kısmını kapatmaya geldi sıra. Ben bunun için önüne tekrardan bir şerit geçmek istedim. Çünkü kimonolarda çok güzel duruyor bu. Kalan kumaşlarımdan oldukça fazla birleştirmek zorunda kaldım. Çünkü çok az kumaşım kalmıştı. Ucucu ekleyerek 10 santim genişliğinde bir parça elde ettim. Bunu ikiye katlayarak yakama geçireceğim. Kimonomun yaka kısmına bu parçaların açık uçları denk gelecek şekilde üst üste yerleştiriyorum. Kumaşlarımın düz yüzü bana bakıyor gördüğünüz gibi. Ve bunu çepeçevre bütün yakama geçireceğim. Hiç iğnelemekle falan uğraşmayacağım. Direkt overlock makinemden geçireceğim. Elimde düzelte. Gördüğünüz gibi kenarı da oldukça temiz bir şekilde bitirebiliyorum böylece. Şu anda ön parçamın açıkta kalan kısımları kumaş kenarımda, hani o şekilde kestiğimiz için overlockla o kısımları da temizliyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunu bu şekilde çevirdiğimde gördüğünüz gibi yaka kısmı tamamen temiz olacak. Şimdi bu kısım zaten ütüledikten sonra dışarıya pek fazla dönmüyor ama tamamen dönmesini engellemek için kenarına tekrardan bir dikiş yapacağım. Ve overlock'un payını da diğer tarafa doğru katlayarak dikeceğim ki daha güzel bastırsın. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi kimonomun alt kısmını kapatacağım. Ben overlock makinemi aldığımdan beri içeriye 2 kez katlayacağım kenarları bile overlockla temizlemeye başladım. Çünkü o şekilde katlaması daha kolay oluyor. Overlock'umu çektikten sonra incecik içeriye doğru 2 kez kıvırdım ve düz dikişle diktim. Bu şekilde görünüyor. Ve kol uçlarını da gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde 2 kez içeriye kıvırıp yine aynı şekilde düz dikişle diktim. Hem açık kullanmak hem de önünü kapatabilmek için bir kemer yapmaya karar verdim. Onun için de kumaşımdan yine bir şerit kestim ve kenarını overlockla birleştirdim. Daha sonra bunu bir çatal iğne yardımıyla tersine çeviriyorum. Dikiş yerini ortaya alıp güzelce ütüleyeceğim ve uç kısımlarını da 2 kez içeriye kıvırıp düz dikişle dikeceğim. Ve kemerim bu şekilde görünüyor.
Ve böylece kimonom tamamen bitmiş oldu. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar bana güzel ve özenli video hazırlamak için birazcık teşvik oluyor. Eğer yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.